Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Bir haftayı daha bitirirken piyasamıza genel bir bakacağız. Şunları da kapatalım. Onu sonra açacağız. Ne durumdayız? Zararımız ne alemde? Hepsine beraber bakacağız. Planımız nedir, ne değildir? Şöyle, e, hatta ilk ona bakalım. Buradan neredeydi? Copyright. Aylık ve haftalığa yarın beraber bakacağız. Aylıktaki senaryoyu zaten çok önceden konuşmuştuk. Orada bir kırılım oldu. Burada da zararımız azaldı mı? Bakalım 266'ya gelmiş. Bu ne taraf? Short taraf. Tamam. Ee, Burada azalıyor zararımız. Karla kapatacağız. Düne göre ne senaryodayız bakarız şimdi. Bugün bakma şansım olmadı piyasaya. Zaten emirler girili, alarmlar kurulu. 9.16 burada da sağlam bir zarardayız. Çıkacağız. O zararımızdan da işlemlerimiz burada görünüyor. Burayı kapatalım. Gelince anlatırız. 2.6'ya da gelmiş. Dün bahsetmiştik. Şimdi tesadüf hemen onu gördük. Dünkü videoda var. Buradan da LDO'yu bir alalım bakalım. Onu da ekleyelim. Yani piyasa çok bu hafta daha LDO varmış zaten. Tamam. Bakarız şimdi detaylıca. Bak market çepimize başlayalım. Evet. Aslında buradaki senaryoyu konuştuk. Şu bölgeye kadar zaten beklentimiz vardı 2.65. Yani şunun en dibi 65-64'ler civarı. Ama yani ben hani kendi adıma şu senaryoda şu dip 2.64, 2.53 yani şu 2.53 veya işte şu 2.50 2.40'lar civarlarından bir dönüş mantıklı duruyor burada. Eee, Buradaki sürecin bizim adımıza doğru gittiğini görebiliriz. En azından bunları konuştuğumuz için. Şimdi şurada dominans tarafına bir gelelim. Yani evet, beklentimizi orası karşılayacak gibi. Burada korku endeksimizde hep söylüyoruz. Yani bir gün öncelik bir mevzu ya bu. Mesela bugün artıya geçtiyse bile bunu yarın göreceğiz. Ama tabii bize bir genel şey verir, hani korku endeksi işte insanların paniklediği döneme denk geliyor. Yine o dönemdeyiz. Aslında ben kendi adıma bu dönemlerde yani kırmızılı bölgelerde mal almak daha doğru geliyor benim açımdan. Bu da ilaç, yanlış anlamayın. Çok kötü konuşurken çok zorlanıyorum maalesef. Kusura bakmayın. Dominans tarafında Bitcoin'in 59, Ethereum'un 11, alır tarafının da 30 olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin sanki dominansı biraz yine artı yapmıştı. O şekilde gidiyor gibiydi. Zaten onun yani yankısı ne olacak hepsi bakacağız şimdi. Burada paranın %70'i hala Bitcoin'de, Ethereum'da 12, BNB'de %4, Ripple'la bazen yer değişiyorlar. Aslında şuraya baktığımızda bile e, hani o altcoin boğası bilmem ne boğası deniyor ya işte. Yani buradaki %70 payı Bitcoin'in aldığı seviyede bir boğayı konuşmanın çok esprisi yok. Burada bir bakalım şeye, bunu görebiliyor muyuz şey olarak, istatistik olarak? Bu %70'lik senaryo boğaya yakın zamanlarda ne oluyormuş? Onu da ben bir bakıp çalışayım. Ee, Yani şu senaryo bize normal klasik bir senaryo. Burada hani yarı yarıya bile gelse tabii işler değişir ama şu an oralardan çok uzaktayız. Burada gökkuşağımızı baktığımızda ne görüyoruz? Ayı bölgesindeyiz zaten. Buralarda alırsın, unutursun, kar ettiğinde satarsın. Bu kademeli zaman zaman yükselişler olur, zaman zaman düşüşler olur. Normal seyri yani. FOMO tarafı da işte hep uyarı amaçlı baktığımız, işte bir şey çıkıyor diye dalmamak ya da işte çıkıyor, ben işte çıktı orada hemen alayım, ben de kar elde edebilirsin.
Ama doğru değil yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Ee, Burada yine son 24 saatte Bitcoin ve Ethereum'da dehşet bir para leak olmuş. Sol tarafta Ripple, Dog, yani bayağı tasfiye olmuş. Hala da oluyor muhtemel suretle. Biraz hareketli ve kırmızı olarak. Yani aslında hmm, burada sağlam işler devam ediyor. Şimdi hepsine bakacağız. Heatmap'imizde ne var ona da bir bakalım. Evet, burada artık şu 76'ların bir destek. Yani burada tabii tekrar 80'ler civarlarına 90'lara çıkmak biraz süreç. Aylık kesim de oldu. Bunun etkisi ne kadar sürecek? Şimdi hepsine bakacağız. Bitcoin'i şöyle bir kapatalım. Aslında bakın bizim bölgemiz çalışmış gibi duruyor ama henüz dönüş yok. Bu bölge yani aslında ne kadar güzel anlattığımız şeyler kıymeti olmuyor tabii bu dönemde takip ve yayılma anlamında. Şimdi sonraki bölgemiz neresi? 67'ler civarları. Nasıl oraya gideriz 67'lere? Ona da bakmak lazım. Yani 67'lere bu bölge dayanmaz ise gideriz. 77, 76, 75 civarının tutmasını bekleyeceğiz. Onun dışında aşağıki bölgeleri düşünmek mantıklı. Buradan şeyleri de açalım. Evet, hepsi geldi sanırım. Açık işlemler, zarar, kar hepsi burada yazıyor. Bir arkadaşımız eleştiri yazmış bugün YouTube'da. Ben hani açıkçası kendi alacağım işlemler tarzında bir çok daha önceden de yayın yapıyordum da burası da aynı formatta gidiyor. Aldığım işlemleri söylüyorum. Zaten linkten görebiliyorsunuz. Hani onun dışında size sallıyorum işte X pariteyi alın diye teşvik edici bir şey falan benden çıkmaz. Bu tarz şeyler olmaz. O yüzden hani benim buradaki oluş amacım bir dijital nasıl diyelim hedeflerim var. O hedeflerime giderken dijital hatıra anlamında bir platform olarak devam ediyor. Ben öyle bakıyorum. Yani onun dışında burada bir beklentim yok açıkçası. O yüzden hani beni takip etmek isteyen ya da eden arkadaşlar bunu da görerek ederse daha memnun olurum. Amacım olası durum senaryoları, kendi almak istediğim pozisyonları, piyasanın genel yapısıyla ilgili konuşmak. Bununla ilgili de belki birilerinin işine yarar, belki yaramaz. O şekilde bir platform olarak kullanıyorum. Yani ekstra böyle işte ne bu mesela LDO alın, çok güzel size bir şey buldum bunu alın 10x gidecek falan, bunlar benim tarzım değil. O yüzden hani belki de zaten ben size uymuyorumdur, o yüzden bir şey de diyemem. Dediğim gibi burası dijital bir anı hatıra olarak benim için kendi hedefime giden yolda bir nasıl diyelim olursa hedeflerimi tutturabilirsem bir başarımın yani böyle izlenebilir halde kalması benim için önemli olan o. Çünkü ben gördüğünüz üzere bu copy trade olan bakiyemle kendi işlemlerimi aynı anda aynı işlemleri açtığımı söylemiştim zaten. Buradaki bakiyem sallıyorum işte bu sene için hedefim 3,5 kat yükseltmek. Yani totalde kendi bakiyemi de öyle yükseltmiş olacağım. O yüzden hani benim hedeflerim böyle diyelim. LDO ile bakalım. LDO'da şu bölge tutmadı. Burada konuştuk, aşağıya şu 10 Ekim bölgesine doğru gidiş olabilir. Yani dönüşü burada yakaladık demek için bakın bence burada takip etmeniz gereken şey şu. Bunun altına sarkmadıysa yarın e, ufak ufak yukarı hedefe odaklanabiliriz. Haftalık ve aylık, asıl aylık önemli. Yarın bakacağım. Daha doğru olacak. Bakın BC için çizdiğimiz bölge nasıl güzel çalışmış. Şimdi ben hani kendi adıma hep şunu yapıyorum, yani risk alacaksan buralarda alacaksın o riski. Hani yani işte bazen
Nerede dahil olalım, nerede alalım? İşte burada alacaksın yani. Kötü olabilir kısmına aşağıdaki bölgelerimiz, hedeflerimiz belli. Ben burayı bir dönüş olarak çalışabilir olarak görüyorum. Ta ki ne zaman bu bozulur? Onu da söylemek lazım. Şu senaryo yani şuranın altına atarsa senaryo bozulur. Ama atmadığı sürece artık burada yukarı yönü hedeflemek mantıklı. En azından bakın şu 600'lere doğru bir hedef mantıklı duruyor. Bu ne link? Yani linkte de bir risk alınabilir seviyelerdeyiz sanki. E, Şöyle yapalım. Yarın haftalıklara bakınca tabii işler biraz değişecek. Yine burada da bence şu 8.97'nin altındaki kapatma yapmadığı sürece yukarı hedeflemek mantıklı. Yukarı nereye hedefleriz? Bence ilk haftalık en aşağısı yani şu bölge güzel. Burada senaryo 7.90'a kadar aşağıda gelebilir. Gelirse bence burası dahil olmak için çok güzel bir bölge. Ama burada da hani o riski alalım diyoruz ya. Yani ben burayı takip etmenizi tavsiye ederim. Evet, TRX için henüz bir dönüşü konuşmak erken gibi. Şuranın çalışma ihtimali var ama henüz o seviyede mi? Değil. Yani burada aşağıda daha aşağıda bir bölge alabiliriz. Yani şuraları geçmek çok zor. Bakın 29'a yani aylık bölgelerin hepsi yukarıda kaldı. Aslında burada bizim destek olarak çalışacak bölgemiz 2 hafta önceki bölge. Tam da şöyle yapılmakta. Görelim orayı. 28-15. 28-15 yani çok hani buralarda o riski alabilir miyiz? Alabiliriz. En güzel bölgesi 27.09. 2 aylık bölge var orada. Yani böyle yapalım. 2 ay ve 1 ay önceki bölge. Oralarda da düşünülebilir. Şimdi bu kıpkırmızı diye tabii piyasa işleme bir yerden dahil olman lazım. Yani nihayetinde hani kar alayım diyorsan nerede alacaksın? Yani bu düşüşün sonu yok. Yükselişin de sonu yok. Yani doğru yerde girmeye çalışacağız. Mesela biz burada doğru dediğimiz seviyeden aşağı sarktık. Burada da bizim için doğruydu aslında. Orada yanıldık ama dediğim gibi buralarda ben hani riski alınabilir olarak görüyorum. Henüz bütün günlük bölgelerin de yukarıda olduğunu da unutmayalım. Yani direnç olarak çalışacak bölgeler. Aynı şey RON için de geçerli. Burada da senaryo çok farklı değil. Yani burada da baktığımızda böyle yaparsak yani dahil olalım mı olmayalım mı kısmı tamamen tabii ki size ait. Bakın aşağıda bizi karşılayacak bir bölge yok. Aylık, haftalık bütün günlük bölgelerin hepsi yukarıda. Şimdi burada şunu takip etmek lazım. Şöyle 44-3 bölgesinin aşağısı gelmez ise yani bu bir yarına bakalım. Bizim burada hedefimiz yukarıki bölgelerin mıknatıs gibi bunu çekmesi olacak. Yani şöyle bir senaryo buralara doğru gitmesini bekleyeceğiz. Tabii ki riski var. Diğerlerinden daha riskli. Yani aşağıda destek olacak hiçbir bölge yok. FED'den ben bugün yine bir alım yaptım spot. Olduğuna da bakayım söyleyeyim. Binance ekranını oraya yansıtamıyorum herhalde. O program şey yapıyor. Paylaş bir şeyler diyor. FED. Bakalım. Tam almış diye. 70 evet 18.50'den almışım şu bölgeden. Bunu aldım. Açıkçası 22'de emrim var çıkış için burada yine. Zaten bir şöyle yapmıştım ben. Şu 22'de şurada bir alımım vardı. 21.90 22'de. O 28'e çıkacak. Bu aldığımı da 22'de çıkacak. Ben bunu bu şekilde değerlendirmek için aldım. Bir dönüş yakaladık demek için erken burada da şu bölgeyi takip edeceğiz.
Sonuçta burada da şey yok elimizde. Henüz bir dönüş yakaladık diyebileceğimiz seviye yok. Sadece tahminlerimizi değerlendiriyoruz. Aylık Bitcoin'in kırılımı da kötü oldu. Şimdi onun etkisinin ne kadar süreceğine, ne olacağını yarın bakacağız ama bizim 76 bölgesi hedefimiz geldi. Ona göre değerlendireceğiz. Bakalım adaya. Ada için de bence bu 10 Ekim bölgesi daha önceden konuşmuştuk. Gelirse dahil olmak gerekir diye. Geldi ve dahil olunması gereken bir bölge olarak görüyorum ben açıkçası. Eee, Yani işlem alacaksak bence doğru yerlerdeyiz. İlk hedefimiz tabii ki günlüklerin tepesine göre olur. Uzatırız ama buralarda dahil olmak mantıklı. Eee, evet, Neo açısından da aynı şey geçerli benim için. Güzel bir bölge, iki yani çok iyi bir bölge hatta öyle söyleyebilirim. Böyle yapalım. Burada da ben yani olumsuz senaryo 2.75'in altında başlar. Onun dışında olumlu. Henüz BNB açısından düşüşün bittiğini söylemek zor. Henüz onu yakalamış değiliz burada. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani BNB'deki süreç daha aşağılara sarkabilir. En azından artık şunu biliyoruz. Yukarıda destekle yani direnç bölgelerimizi netiz. Burada şu bölgenin çalışmasını bekleyelim ama henüz bir dönüş yani yakaladığımızı söylemek zor orada. Bu 7.34 aşağıda 6.37 falan olabilir. Yani buradaki süreç henüz bitmiş değil. Düşüş yönlü süreç. Takip etmekte fayda var. CZ sağlam durdu. 10 Ekim bölgesinden de destek aldı. Bu çok olumlu bir gelişme bence CZ açısından. Ee, Tepedeyken düşüşü çok konuştuk. Şimdi de bir dönüş arayacağız. Aylıkların falan. Ya bu bölgeler güzel çalışıyor. Bunun şansına tabii ki bir ay 3 burası 4 ay önceki bölge. Oradan destek alıyor sonuçta. Burada da yani erken bence dönüş için şu bölge 10 Ekim bölgesinin altında kalmamasını takip etmek lazım. Yok bakın 10 Ekim bölgesi konuştuk. Oraya da geldi. Gerçekten bunları söylemiş olmam güzel bir şey yani benim adıma. Ama kendim işlemde tersteyim o ayrı mesele. Orada ayrı bir mesele var. Yine de bu 10 Ekim'den bence yani mal alınırdı. Şu aşağı 10 Ekim bölgesine sarkması sıkıntı yaratmaz. Altındaki bölgeler ciddi problem yaratır. Petrol'e yarın bakarız. Ethereum. Ethereum'da Ethereum'da bir dönüş yakaladık demek için erken gibi henüz süreç devam edebilir burada da. Bazı şeyler çok net yani şuradaki sürecin aşağı bakın bütün aylık, haftalık, günlük ne varsa yukarıda. Yani burada aşağıda bizi karşılayacak hiçbir şey yok ya. Yani sıfıra kadar gitse bir şey yok elimizde. Şu bölge ilk etapta 2 küsur çalışabilir. Onun dışında şurası var kırılım. Yani buradan yukarı yapmış zaten 1.80'ler. Oraya gelirse de bir fırsattır. Burayı da şu günlük bölgeleri takip edeceğiz. Ripple açısından baktığımızda gördüğümüz senaryo bir dönüş sinyali var. Henüz tamamlanmış mı değil. Yarın daha netleşir. Ama yani güzel bir bölge yani alım bölgesi olarak ben hatta şu bölgeleri bu kadar düşeceğini de tahmin etmedim ama bence güzel bir bölge. 1.5 çok iyi bir bölge. Daha aşağıda 1.25 var. Çok çok daha doğru bir giriş ama burada o risk tamamen size ait. Ben buralarda dahil olurdum muhtemelen. SC'de ilk dönüşü yaparım demiş gibi. Eee, Hani buralarda dönebilirim sinyali var ama henüz bitmiş bir senaryomuz yok. Burada da yarını beklemekte fayda var. Gel bakalım IOTA. IOTA açısından şöyle bir senaryodayız. Evet.
Burası 10 Ekim zaten. Burada şimdi senaryomuz 10 Ekim'e gelecektir muhtemelen. Yani bizim çıkışlarımızda 850-846 bölgesi. Bu hafta bundan çıkacağımızı düşünüyorum kendi adıma. Beklentim o yönde. O şekilde gidecektir diye tahmin ediyorum. Bir olumsuz senaryo olursa da 62 ve 60'ta eklemem var. Tahminim yukarı yönlü devam edecektir. Yani en azından yarın bu seviye kırılmamış olursa benim için yeterli olur diye düşünüyorum. Bitcoin'i en başta anlattığım için tekrar anlatayım mı bilemedim ama yani şu 76 bölgesini zaten konuşmuştuk. Şimdi burada hedefimiz yukarı olacaksa şu bölge zaten burası, bakın Nisan ve hatta Kasım 24'ün bölgesi burası. Bir de 67 var yine Kasım. Yani 67'yi de getirebilir mi? 10 bin dolarlık bir süreç var. Açıkçası aylık kırılımın olmuş olması biraz burada işleri bozdu. Bunu da söyleyelim. Şöyle bakarsak hadi Bitcoin üzerinde bakın daha burada yeni bir aylık kırılım oldu. Şimdi burada iki türlü senaryo olabilir. Birincisi yine işte dediğimiz şu 66'lara gelip tekrar toplayabilir. Ama yani aylık için çok konuştuk aslında şu bölgelerdeyken de. Eee, Yani inanmak istemesek de durum bu. Öyle diyelim. Eee, Ben buradan ne olur kısmındayım. Buradan bence ufak ufak yukarı tekrar yaparız. 85-86'lar civarına doğru diye tahmin ediyorum. Gümüş altına geçelim. Dolar TL içinde. Yani buradaki süreç normal parite olsa aşağı yönlü konuşmamız lazım. Yukarıda 45 hedefimiz devam ediyor. Evet, gel bakalım. Bir dönüş. Şimdi bu ufaktan hani yukarı yapmalar bir kedi sıçraması veya işte hani bir tepki, bir toparlama da olabilir. Dikkat etmek lazım tabii ki. Buralarda takip edeceğiz. Şimdi 733'ün altına sarkmaz ise günlükleri aşağılara almamız lazım. Olumlu. Onun dışında süreç devam edebilir. Bütün aylık, günlük, haftalık bölgelerin yukarıda kaldığı bir senaryodayız. Yani şimdi şunu düşünebilir tabii ki insanlar. Biz de yani bu seviyelerde mal alanlar bir kere içeride olan herkesten şanslı. Çok doğru, güzel bölgelerde. Burada henüz bakın dönüşün D'si bile yok ve aşağıda bizi 721'e kadar götürecek bir süreç var. Şu bölgenin kaybı bir 300 milyon dolarlık daha bir çıkış olabilir. Evet, milyon. O yüzden dikkat edeceğiz. Burada da aslında baktığımızda adır tarafında da bir dönüşü konuşmak mantıklı. Yani en azından senaryo öyle gidiyor. Yani şuradaki senaryoda düşüş yönlü olabilir. Daha mantıklı duruyor. Bitcoin dominans için evet dün de konuştuk. Burada artık işler sanki yukarıki bölgeleri hedefleme daha doğru gibi. Burada bir dönüşlük senaryo yok şu an için. Burada da dönüş aramak üzere devam edeceğiz. Ama süreç yukarıdaki bölgelere doğru yani 61 küsur hatta 62'ye doğru gidiyor gibi duruyor. Burada baktığımızda tekrardan bakın. Böyle olabilir. Bunun içinde yine aynı şekilde olabilir. Bir düşüş gelebilir ama şunu da görüyoruz yani. Aslında düşüş mesela şurasını aldık. Şurasını aldık. Atıyorum işte burayı şuralarda alabiliriz. Yani aslında devamlı yükselen de bir diplerimiz de var. Piyasa bu şekilde benim için. Bir soru sorarsanız video altına yazabilirsiniz. Yorum, beklenti hepsini beraber bakarız. Yaptığınız her eleştiri benim için dikkate alınıyor. Ama dediğim gibi ben buradaki süreç benim için size şunu alın bunu satın gibi bir süreçten ziyade kendi alım ve stratejimi devam ettirip işte OpTrade'de de zaten şeffaf şekilde ne yaptım ne ettim hepsi görünüyor. Oradaki süreçler karla bitiyorsa benim için başarıdır. Zarar yazıyorsa da başarısızlıktır. Bunu da dijital bir arşiv gibi devam ettireceğim.
Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bol kazançlar, hayırlı haftalar. Görüşmek üzere.